Evet arkadaşlar, bugün hiç kod yazmadan AI Agent inşa ediyoruz. Bu video sonunda siz de kendi AI Agent sisteminizi yapabilecek hale geleceksiniz. Eğer ilk defa N8N ile çalışacaksanız bir önceki hızlı başlangıç videomu izlemenizi tavsiye ederim. İlk olarak onunla başlayın. Bu videoda AI Agent'ı inşa ederken Chat Trigger ve hafıza bölümünü kullanacağız. Yani sohbetteki önceki mesajları hatırlayabilecek ChatGPT gibi. Bir de chatte konuşan AI modelimizi seçeceğiz ve onu promptlarla eğiteceğiz. Haydi başlayalım. Şimdi ilk başta chatimizi ekleyeceğiz. Buradan artı butonuna basıyorum. Daha sonrasında sağ taraftan chat diye aratıyorum. Buradan chat trigger'ı seçiyorum. Ve buradan test chat diyorum. Şimdilik test modunda kalsın. Videonun sonuna doğru biz bunu public'e alacağız ve canlıya da alacağız. Şimdi chat kısmımız eklendi. Buradan bir test mesajı gönderelim. Evet, gördüğünüz gibi mesajım geldi. Bunu buradan bir silelim. Tamam, chat kısmımız eklendi. Şimdi buradaki artı butonuna basıyorum. Sağ taraftan AI seçiyorum. Buradan da AI Agent'ı seçiyorum. Daha sonrasında alt taraftan chat modelimi eklemek için buradaki artı butonuna basıyorum. Burada gördüğünüz gibi modeller geldi. Biz buradan OpenAI'nin modelini kullanacağız arkadaşlar. OpenAI'yi seçtik. Select Credential diyor. Şu an bir credential eklemediğim, bir hesabımı eklemediğim için yani. Burada hesabım çıkmıyor. Buraya Create New Credential diyorum. Daha sonrasında buradan benden API Key istiyor. Buraya API Key'imi ekleyeceğim. Bunu ChatGPT'nin sitesinden alacağım. Siz de OpenAI sitesinden kendi API Key'inizi yaratabilirsiniz. Ben yarattığım API Key'ini buraya yapıştırıyorum. Daha sonrasında Save diyorum. Evet, gördüğünüz gibi Credential Successfully Created diyor. Başarıyla eklenmiş. Bunu kapatıyoruz. Daha sonrasında buradan modelimizi seçiyoruz. Ben genelde GPT-4o'yu kullanıyorum. Buradan da GPT-4o'yu seçeceğim. Evet, seçtim. Şu an Agent'ımın modelini seçtim. Siz de burada istediğiniz modeli kullanabilirsiniz. İsterseniz Claude'yu ekleyin, isterseniz Gemini'yi ekleyin. Tamam, gördüğünüz gibi burası bu arada zorunlu. Şuradaki yıldız ifadesinden görebilirsiniz. Chat modelin yanında yıldız var. Yani modeli seçmeniz zorunlu arkadaşlar. Memory ve Tool optional, opsiyonel. Evet, eklediğimiz chat model burada gözüküyor zaten arkadaşlar. OpenAI'nin chat modelini eklemiş olduk. Beraber chat modelimizde bir test yapalım. Şimdi sol alta gelip selam diyorum. Evet, gördüğünüz gibi selam, size nasıl yardımcı olabilirim dedi. Şu an bir özelleştirme yapmadığımız için default ChatGPT'nin kendisi çalışıyor. Şimdi birazcık buna özelleştirme yapalım. Modelimizi özelleştirelim, biraz geliştirelim. Şimdi özelleştirmek için buradan AI Agent'ıma tıklıyorum. Özelleştirmek için sistem mesajı eklememiz lazım modelimize, agent'ımıza yani. Buradan sistem mesajını seçiyorum. Burada diyor ki you are a helpful assistant diyor. Yani yardımsever bir asistansın diyor. Biz buraya birkaç özellik daha ekleyelim. Şimdi buraya şöyle bir İngilizce yanıt ekledim. Dedim ki senin adın Max ve emojilerle konuşan birisisin. Yani chatte emoji kullanan birisin ve net cevaplar veriyorsun dedim. Şimdi bunu bir kapatalım. Buraya gelip selam diyelim tekrar. Gördüğünüz gibi önceki yanıtımızda emoji yoktu. Gayet düz bir yanıt vermiş. Şimdi selam nasılsın gibi bir yanıt veriyor. Evet, burada zaten sistem input'umuzu da almış. Şimdi adını da soralım. Senin adın nedir diyelim. Gördüğünüz gibi benim adım Max. Sana nasıl yardımcı olabilirim deyip yine emojisini eklemiş. Verdiğimiz komutları almış. Bu şekilde özelleştirebilirsiniz arkadaşlar. Dil özelliği de ekleyebiliriz. Mesela yanıtlarını her zaman İngilizce versin. Bunun için gelip buraya yapıştırdım. Dedim ki make your answer in English dedim. Bunu da kapatalım. Testimizi yapalım. Ne haber diyelim. Gördüğünüz gibi yine merhaba kaldı ya. Evet, ne haber diye gönderdik. Gördüğünüz gibi hey how are you dedi. Mesajları artık çıktıları da İngilizce veriyor. Biz yine bunu kaldıralım. Yanıtlar Türkçeden devam etsin ya da gönderdiği dilden devam etsin. Evet, döndü Türkçe yine. İyi, ben sen nasılsın diyor. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar agent'ınızı özelleştirebilirsiniz yaptığınız işe göre veya bir bot tarzı yazmak istiyorsanız bot nasıl cevaplar vermeli onları da buraya ekleyebilirsiniz. Tabi İngilizce eklemeniz sizin artınıza olur.
Sizler için genel kullanıma uygun bir agent promptu hazırladım. Şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu açıklama bölümündeki linkten indirip kullanabilirsiniz. Yine kendi hazırlamış olduğum 20 adet agent promptunu da açıklamadaki linkteki e-kitaptan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi memory kısmını ekleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü chat'teki daha önceki konuşmaları hatırlamasını istiyoruz. Şu an hatırlamıyor. Size bunu şu şekilde gösterebilirim. Diyelim ki benim favori numaram 5. Aklında tut diyelim. Tamam. Diyelim ki benim favori numaram kaçtı? Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hatırlamıyor arkadaşlar. Yani chat içerisindeki konuşmaları hatırlamasını istiyoruz biz. Bunun için de gelip buradan memory'ye artıya basıyoruz. Daha sonrasında sağdan simple memory diyor. Bunu seçiyoruz. For beginners, yeni başlayanlar için diyor. Bunu seçtik. Daha sonrasında alttaki bölümde en son kaç mesajı hatırlamalı. Buna da 10 diyelim. Burayı da kapatalım. Şimdi buradaki chatimi de sıfırlıyorum. Yine diyorum ki benim favori numaram 5'tir. Aklında tut diyelim. Tamam, ekledi. Sonrasında diyelim ki benim favori numaram kaçtı? Gördüğünüz gibi senin favori numaran 5'ti. Çünkü burada arkadaşlar hafızaya kaydediyor. Şu anda söylediklerimizi hatırlıyor aynı chat içerisindeki. Bunu yine sıfırlayalım. Şimdi testlerimizi yaptık. Düzgün bir şekilde çalışıyor. Bunu canlıda test etmek istiyoruz. Bunun için buradaki chat message'e tıklıyoruz. Daha sonrasında soldaki public yap butonuna bastık. Bunu buradan kapatıyoruz. Yukarıdan da inaktifi aktif yapıyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Evet, şu an aktif hale geldi. Aktif aldıktan sonrasındaki buradaki chat URL'imizi kopyalıyoruz. Yeni sekmeye yapıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi chatimiz geldi. Buradan diyelim ki selam, naber? Gönderdik. İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın diyor. Senin adın nedir diyelim. Benim adım Max diyor. Burada Max yazıyor. Bu başlangıçtaki standart mesaj arkadaşlar. Bunu da değiştirebiliyoruz. Bunun için yine N8'ine geldim. Buradan chat kısmından initial message dediği ilk mesaj arkadaşlar. Bunu buradan sadece hi diyelim. Hi there desin. Şöyle. Hi there. Tamam, bu bizim için yeterli. Evet, save dedik arkadaşlar. Daha sonrasında chatimizi açıyoruz. Hi there'de gördüğünüz gibi benim favori numaram 2 diyelim. Daha sonrasında benim hemen de espri yapıyor. Favori numaram kaçtı diyelim. Gördüğünüz gibi hafızası da gayet iyi çalışıyor arkadaşlar. Şimdi test ve normal kullanımları görmek için yukarıdaki Executions tabına geldiğinizde bunlar gördüğünüz gibi normal kullanımlar arkadaşlar. Test olanların sağında Text Execution yani test çalıştırması yazıyor arkadaşlar. Normal kullanımlarınızı da buradan ayırt edebilirsiniz. Buradan mesajları da görebilirsiniz arkadaşlar. Bu N8N ile ilgili videoları tutorial gibi yapmak istiyorum arkadaşlar. İlerleyen videolarda neler isterseniz yorumlara yazın. Ona göre videoların gidişatını beraber belirleyelim. Herkese kolay gelsin.